Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yapımı oldukça kolay olan, gerçekten çok lezzetli, yumuşacık, kaşarlı poğaça tarifim var. Bu poğaçayı değişik bir teknikle yaptım. Gerçekten sizler de yaptığınız zaman çok beğeneceksiniz. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız, değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz poğaçanın tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Poğaçanın yapımına hamurunu hazırlamakla başlıyoruz. Yoğurma kabının içerisine 1 su bardağı ılık sütü ekliyoruz. Sütünüzün ve suyunuzun ılık olmasına özen gösterin. 1 çay bardağı ılık su, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı toz mayayı da ekledikten sonra spatula yardımıyla mayayı güzelce eritiyoruz ve karıştırıyoruz. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Yeterince karıştırdıktan sonra içerisine 1 çay bardağı sıvı yağını ekliyoruz. Tarifimde 1 adet yumurta kullandım. Yumurtanın akını hamurun içerisine koyuyorum, sarısını dışına sürmek için kenara ayırıyorum. Daha sonra malzemeleri tekrar güzelce karıştırıyorum. Tarifimde 4,5 su bardağı un kullandım. Unumuzu eklerken yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ekleyelim. Oldukça yumuşak bir hamur elde edeceğiz. O yüzden unun markasına ve kalitesine göre bu değişkenlik gösterebilir. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitre. Unumuzun bir kısmını da ekledikten sonra içerisine tuzumuzu koyuyoruz. 1 tatlı kaşığı tuzu ekliyorum. Spatulayı hamurun içerisinden çıkartıyorum. 4-5 dakika boyunca özlü bir hamur elde edinceye kadar yoğurma kabının içerisinde yoğuracağım. Hamurun kıvamına bakarak arada bir de un eklemesi yapacağım. Tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Hamurumuz oldukça güzel oldu, özlü bir kıvam aldırdık. Üzerini kapatıyorum. 1 saat boyunca oda sıcaklığında bu şekilde dinlendireceğim. 1 saatin sonunda hamurun üzerini açıyorum. Hamur kesme tartıyla ilk önce hamurun havasını alıyorum. Böylelikle yapmış olduğumuz poğaçalarda mayanın tadını hissetmeyeceğiz. Tezgahın üzerine biraz un serpiştiriyorum. Hamuru tezgahın üzerine alarak burada hem toparlayacağım hem de rulo haline getireceğim. Rulo haline getirdikten sonra ilk önce 3 parçaya ayırıyorum. Daha sonra ayırmış olduğum parçaları tekrar 3'e bölüyorum. Bu sayede poğaçalarımızın hepsi aynı ölçüde olacak. Parçaları beze haline getiriyorum. Tepsinin üzerine biraz un serpiştirdikten sonra bezeleri tepsinin üzerine koyuyorum. Bezelerin üzerine biraz un serpiştiriyorum.
Üzerini tekrar kapatarak 20 dakika boyunca bu şekilde dinlendiriyorum. Hamuru ne kadar çok dinlendirirseniz yapmış olduğunuz ürünler o kadar güzel ve lezzetli olur. Yeterince dinlenmiş olan bezelerimizin üzerini açarak bir tanesini tezgahın üzerine alıyorum. Diğerlerinin kurumaması için üzerini kapatıyorum. Bezenin altına ve üstüne biraz da un serpiştiriyorum. Böylelikle açacağımız hamur tezgahın üzerine yapışmayacak. Bir karış büyüklüğüne gelinceye kadar bezeyi açıyorum. Fazla unundan arındırdıktan sonra hamuru kenara koyuyorum. İsterseniz bezelerinizin hepsini bu şekilde açarak kenara koyabilirsiniz. Ya da tek tek poğaçalarınıza şekil verebilirsiniz. Hangi sistem sizin için kolayınıza geliyorsa o şekilde yapın. Ben bütün bezeleri açtıktan sonra şekil verdim. Bu tarifimde 80 gram tereyağı kullandım. Tereyağını güzelce erittikten sonra açtığım hamurların üzerine sürüyorum. Bu tereyağı sayesinde poğaçalarımız daha lezzetli ve daha güzel oluyor. Ve kat kat ayrılmasına sebep oluyor. 100 gram kaşar peynirini rendeledim. Poğaçaların üzerine eşit olacak şekilde serpiştiriyorum. Hamurun kenar kısmından rulet yardımıyla ortaya kadar kesiyorum. İsterseniz bu işlemi bıçakla da yapabilirsiniz. Önemli olan uçtan başlayarak sadece ortaya kadar kesmek. Kestiğim bölümden başlayarak yuvarlıyorum. Bu aşamada çok fazla sıkı sarmayın. Aksi halde pişerken kaşar peynirleriniz poğaçanın içerisinden çıkabilir. Uç kısma kadar sarıyorum. Kesmiş olduğum bölümleri hamura güzelce yapıştırıyorum. Taban kısmını da yapıştırdıktan sonra kalın olan kısmı tezgaha getirerek kıvırarak yapıştırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi şekil vermek oldukça kolay. Kestiğim bölümden yuvarlayarak sonuna kadar getiriyorum. Daha sonra kesmiş olduğum bölümü elimle sıkıştırarak güzelce kapatıyorum. Kalan olan kısmı tezgaha getiriyorum. Poğaçayı kıvırarak sıkıştırıyorum. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine yerleştiriyorum. Poğaçaların hepsini tepsiye yerleştirdikten sonra üzerini kapatıyorum. 10 dakika boyunca tepsi mayasının gelmesini sağlıyorum. 10 dakikanın sonunda poğaçaların üzerine açıyorum. Ayırmış olduğum yumurta sarısının içerisine birkaç damla sıvı yağından koyuyorum. Böylelikle poğaçalarımız daha parlak olacak. Fırçayla güzelce karıştırdıktan sonra poğaçaların üzerine sürüyorum. Bu arada fırınımızı da 170 derece alt üst ayara açtık. Hazırlamış olduğum poğaçaları sıcak fırına koyacağım. Poğaçaları sıcak fırına götürerek 35 dakika boyunca nar gibi kızartıyoruz. Fırından çıkartır çıkartmaz ilk sıcağının çıkmasını bekliyoruz. Yumuşacık, içerisine koymuş olduğumuz tereyağı ve kaşar sayesinde çok lezzetli poğaçalarımız hazır. Bu poğaça tarifindeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Sizlere bir de bu leziz poğaçanın iç dokusunu göstermek istiyorum. Yumuşacık, çok lezzetli poğaçalar elde ettik. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.
Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.